Evet. Yayındayız. Dalmışım bir ara ya. Gerçekten böyle bakıyorum. Hoş geldiniz. Eee, galiba, eee, telefonu kamerayı ters koymuşum ama gayet güzel kaydediyor, sorun yok. Evet, herkes hoş geldi. Herkese iyi yayınlar. Ay, niye herkese? Bana iyi yayınlar, size iyi seyirler. Ay, benim O! Bugün sizlere bir Hint masalı okuyacağım. Masala geçmeden önce tamam, birinin bir sorusu var. Alayım, buyurun. Ramazan'da da devam edecek. Evet. Ama Ramazan öncesi bayağı bugün mini eteğimi giydim. Belki Ramazan'da dikkat ederim. Aa, Arapça yazan biri var. Ne yazdığını da bilmiyorum. Aha. Gerçekten kim bilir ne yazıyor. Belki de iyi şeyler yazıyor da. Evet. Kamera bu tarafa bakıyor. Ben böyle neyse. Evet. Herkes hoş geldi yayınıma. Ses güzel herhalde. Mikrofonda bir sorun yok. Eğer öyleyse başlayalım. Evet, Savaşçı yayını olacak. Yayından sonra. Bu yayından sonra. Evet. Bugün okuyacağım masal bir Hint masalı. Masalın adı Bir Öğüde 1000 Rupi. Rupi biliyorsunuz Hint parası. Yoksul ve kör bir Brahma rahibi ile karısı geçimini oğullarının yardımıyla sağlıyordu. Genç adam her gün dışarı çıkıp dileniyordu. Her şey bir süre böyle devam etti. Ama genç adam sonunda böyle sefil bir hayat sürmekten bıkıp şansını başka bir ülkede denemeye karar verdi. Karısına niyetini anlattı ve uzakta olacağı birkaç ay boyunca yaşlı anne babasına bakmasını istedi. Yaşlı çift oğluna kızıp beddua etmesin diye çok çalışması için karısına yalvardı. Bir sabah bohçasında biraz yiyecekle yola çıktı. Günlerce yürüdükten sonra komşu ülkenin başkentine ulaştı. Burada bir tüccara gidip sadaka istedi. Komşu ülke neresi? Pakistan falan herhalde, ya da Çin mi? Tüccar genç adama nereden geldiğini ve hangi kastan olduğunu sordu. O da Brahma rahibi olduğunu ve karısıyla anne babasına bakabilmek için dilendiğini anlattı. Genç adamın haline acıyan tüccar, ülkenin nazik ve cömert kralını ziyaret etmesini tavsiye etti. Kendisi saraya kadar ona eşlik edebilirdi. Tam da o sıralarda kral yeni yaptırdığı altın tapınağa bakacak bir Brahma rahibi aramaktaydı. Şöyle bir şey var Hindistan kastlarında ya da onların reenkarnasyon inancında. Şimdi bir kral olabilirsiniz. Yani önce başta savaşçısındır. Sonra tüccarsındır. Bir çiftçi olabilirsin, tüccar olabilirsin falan, bu şekilde ilerler. Daha sonra kral olursun. Bir sonraki aşama. Kraldan da sonra her şeyi artık reddedip her şeyi bırakıp rahip olursun, dilenci olursun. Yani bir Brahma rahibi diyor, hem de dilenci diyor ya. Zaten dilenci, sanyasin de derler. Dilenci, rahip falan, yani şey hayatı yaşıyor. Bile bile kendi seçtiği bir fakir hayatını yani yaşıyor. Maddesel dünyada fakir ama manevi dünyada zengin. Yani buradaki de bu, hem bir Brahma rahibi ama bir yandan da dileniyor. Yani niye çalışmıyor adam, genç, neden böyle derseniz, hani nasıl diyeyim size, razı yani, hani ona Tanrı, yaratıcı ne verirse o gün o dilenerek buna kendi gelen rızkına, rızk demiyorlarsa da buna razı bir durumu da anlatıyor. Bir tür teslimiyet hali.
Evet, bir Brahma rahibi aramaktaymış kraldı. Bu nedenle Brahma rahibini görünce, üstelik onun iyi, dürüst bir adam olduğunu öğrenince pek sevindi. Rahibi hemen tapınağın bakımıyla görevlendirdi. 50 yıllık 50 kilo pirinç ve 100 rupi maaşa bağladı. Bundan 2 ay sonra Brahman'ın karısı kocasından hala haber gelmeyince onu aramak üzere evden ayrıldı. Şansı yaver gitti ve tam da kocasının olduğu yere geldi. Buradaki altın tapınakta her sabah bir dilenciye kral adına 1 rupi verildiğini işitti. Ertesi sabah tapınağa gidince kocasıyla karşılaştı. Ya bir de bu adam iş buldu ama niye karısına hani şey yapmıyor, geri dönmedi? İş buldum bak annemin falan filan böyle. Neyse. "Neden buraya geldin?" diye sordu kocası. "Neden annemle babamı yalnız bıraktın? Senin yüzünden bana lanet okumalarından korkmuyor musun? Hemen eve geri dön ve beni bekle." Ay, neyse. Kadın kızınca ben de "Hayır, olmaz." dedi kadın. Ha, pardon, yani şöyle bir şey, yani adam diyor ki benim annemle babamı neden yalnız bıraktın? Senin yüzünden bana lanet okumalarından korkmuyor musun? Hemen eve geri dön ve onlara bak diyor. Yani kaynanasıyla kaynatasına baktırtıyor adam. Bir yandan da geri dön diyor. Ben bunu yanlış buldum açıkçası. Hayır, olmaz dedi kadın. Geri dönüp aç kalmak, annenin babanın öldüğünü görmek istemiyorum. Evde tek bir pirinç tanesi bile kalmadı. "Ah Bagavat!" diye bağırdı Brahma rahibi. "Al şunu." dedi. Bir kağıda bir şeyler karalayıp karısına uzattı. "Bunu krala ver, sana 100.000 rupi verecek, göreceksin." Bu sözleri söyleyerek karısına yolladı. Bu kağıt parçasında 3 öğüt yazılıydı. Birincisi, seyahat eden bir kişi gece bilmediği bir yere varırsa konakladığı yere dikkat etsin. Ölümle kapanmasını istemiyorsa şayet gözlerini hiç kırpmasın. İkincisi, bir adamın evli bir kız kardeşi varsa ve bu adam zenginse kız kardeşi sırf ondan bir şeyler alabilmek için ziyaretini kabul etsin. Ama yoksul bir adam olarak ziyarette bulunursa ablası kaşlarını çatıp onu reddetmesin. Üçüncüsü ise insan her işini kendisi halletmelidir. Bütün gücüyle ve korkmadan. Eve varınca Brahma rahibinin karısı kocasının anne babasına olanları anlattı. Kocasının ona bir kağıt verdiğini ama kralın huzuruna bizzat çıkmaktan çekindiği için bir akrabasını gönderdiğini söyledi. Kral kağıdı okuyunca adamcağızı falakaya yatırılmasını emredip huzurundan kovdu. Bir de böyle bir durum olmuş. Ertesi sabah kadın kağıdı aldı. Darbar yani saraya giderken bir taraftan da kağıda yazılanları okuyordu. O sırada karşısına kralın oğlu çıktı ve ne okuduğunu sordu. Kadın elindeki kağıtta birkaç öğüt yazdığını, karşılığında 100.000 rupi istediğini söyledi. Prens kadından kağıdı istedi. Öğütleri okuduktan sonra kadına ücret olarak bir parvana verdi. Sonra atına atlayıp gitti. Brahma rahibinin zavallı karısı çok minnettardı. O gün onlara uzun süre yetecek miktarda erzak aldı. Akşam olunca prens kadınla karşılaşmasını babasına anlattı. Kağıdı satın aldığını söyledi. Babasının bu hareketine memnun olacağını sanmıştı ama öyle olmadı. Kral çok öfkelendi ve oğlunu ülkesinden kovdu. Böylece prens annesiyle akraba ve dostlarına veda ederek atına bindi. Nereye gideceğini bilmiyordu. Gece olunca bir yere vardı. Burada tanıştığı bir adam onu evine davet etti. Prens daveti kabul etti. Burada gerçek makamına yani prensliğe yakışır bir şekilde muamele gördü. Yatması için döşek hazırlandı ve en güzel yiyecekler ikram edilip ihtiyacı karşılandı. İşte diye düşündü dinlenirken Brahma rahibinin ilk öğüdüne uymam için bir fırsat. Bu gece gözümü kırpmamalıyım. Böyle karar vermesi iyi olmuştu. Zira gece yarısı ev sahibi elinde bir kılıçla prensin odasına saldırdı. Onu öldürecekti ama prens ayağa kalkıp konuştu. Beni katletme dedi. Ölmem sana ne kazandıracak? Beni öldürürsen köpeğini öldürmüş bir adam gibi üzüleceksin. Ne adamı ne köpeği diye sordu saldırgan. Anlatırım dedi prens ama önce şu kılıcı bana vermen gerek.
Bunun üzerine adam kılıcını prense verdi. Prens öyküsüne başladı. Evvel zaman içinde zengin bir tüccar yaşarmış. Bu adamın bir köpeği varmış. Sonra birden yoksul düşmüş. Köpeğinden ayrılmak zorunda kalmış. Bir başka tüccardan 1 rupi borç alıp köpeğini rehin bırakmış. Borç parayla tekrar ticarete başlamış. Çok geçmeden diğer tüccarın dükkanına hırsızlar girip her şeyi yağmalamışlar. 10 rupi bile kalmamış dükkanda. Fakat sadık köpek olanları biliyormuş ve hırsızları takip ederek eşyaları nereye sakladıklarını öğrenmiş. Sonra da dükkana dönmüş. Sabahleyin tüccarın evinde herkes olanlar yüzünden ağlayıp sızlıyormuş. Tüccar neredeyse çıldıracakmış. Bu sırada köpek kapıya koşup duruyor, sahibinin gömlek ve pijamalarını çekiştiriyormuş. Sahibinin dışarı çıkmasını istiyormuş. Sonunda tüccarın orada bulunan bir arkadaşı köpeğin çalınan eşyaların nerede olduğunu bildiği için böyle yapıyor olabileceğini söyleyip onu izlemesini tavsiye etmiş. Tüccar aynen böyle yapmış ve köpeğiyle birlikte eşyaların saklandığı yere gitmiş. Hayvan havlayıp çırpınarak eşyaların toprağa gömülü olduğunu anlatmaya çalışmış. Bunun üzerine tüccar ve arkadaşları köpeğin gösterdiği yeri kazmış ve çalınan eşyaları bulmuşlar. Hiç eksik yokmuş. Hırsızların aldığı her şey oradaymış. Evet. Tüccar çok sevinmiş, evine dönünce köpeğin boynuna bir mektup asıp eski sahibine yollamış. Bu mektupta hayvanın zekasından söz etmiş ve arkadaşından borcunu unutup minnettarlığının karşılığı olarak gönderdiği 5.000 rupiyi kabul etmesini istemiş. Tüccar köpeğin geri geldiğini görünce eyvah arkadaşım parasını geri istiyor. Nasıl ödeyeceğim? Zararımı karşılayamadım hala. Kapıma ulaşmadan köpeği öldürüp başkasının öldürdüğünü söyleyeceğim. Böylece borcum son olacak diye geçirmiş içinden. Ay çok acımasızca. Köpek Köpek yok, borç da yok. İşte böyle düşünüp zavallı köpeği öldürmüş. Hayvancağızın boynundaki mektup yere düşmüş. Tüccar hemen mektubu alıp okumuş. Gerçeği öğrendiğinde acısı ve düş kırıklığını tarif etmek imkansızmış. Dikkat et dedi prens ve ekledi. Sen de yapmamış olmak için canını vermeye hazır olacağın bir şeye kalkışma ki pişman olmayasın. Prens hikayesini anlatmayı bitirdiğinde neredeyse sabah oluyordu. Hikayeyi dinleyince aklı başına gelen ev sahibini ödüllendirdikten sonra evden ayrıldı. Ardından prens eniştesinin yönettiği ülkeyi ziyaret etti. Bir yogi kılığına girerek saray yakınındaki bir ağaç dibine oturup ibadet ediyormuş gibi yaptı. Bu dindar adamın haberi çok geçmeden krala ulaştı. Karısı çok hasta olduğu için bu adamla ilgileniyordu. Onca hekim getirtmiş ama hiçbirisi karısını iyileştirememişti. Belki bu kutsal adam bir çare bulur diye düşünüp onu huzuruna çağırdı. Fakat Yogi saraya ayak basmayı reddetti. Onun yeri açık havaydı. Majesteleri onu görmek istiyorsa bizzat gelmeli ve karısını da beraberinde getirmeliydi. Bunun üzerine kral karısını Yogi'nin yanına getirdi. Kutsal adam kadından yüzü koyun yere uzanmasını istedi. Kadın 3 saat kadar bu şekilde kaldı. Sonra Yogi kraliçeyi kalkıp gitmesini söyledi. Kadın iyileşmişti. Akşam olunca sarayda büyük bir şaşkınlık yaşandı. Çünkü kraliçe inci tesbihini kaybetmişti. Her yeri arayıp taradılarsa da tesbihi bulamadılar. Sonunda hizmetçilerden biri Yogi'nin yanına gitti. Adam kraliçenin yüzü koyun yatmış olduğu yerde buldu tesbihi. Bunu öğrenen kral çok öfkelendi ve Yogi'nin idamını emretti. Ay ne saçma, kadın unutmuş, düşürmüş, ondan sonra adamı suçluyor. Neyse, ne var ki bu katı emir yerine getirilmedi. Çünkü Yogi kılığındaki prens kralın adamlarına rüşvet verip ülkeden çoktan ayrılmıştı. Ama şimdi Brahma rahibinin karısından aldığı kağıtta yazan ikinci öğüdün de doğru olduğunu biliyordu. Şimdi kendi kıyafetlerini giyinmiş olan prens yine yollardaydı. Bir gün bir çömlekçi çıktı karşısına. Adam, karısı ve çocukları bir gülüyor bir ağlıyordu. Aptal mısın sen? Sorunun ne? Gülüyorsan neden ağlıyorsun? Ağlıyorsan neden gülüyorsun diye sormadan kendini alamadı prens. Beni rahatsız etme dedi çömlekçi. Hem sana ne be? Affedersin ama dedi prens.
Neden böyle yaptığını öğrenmek istiyorum. Nedeni şu dedi çömlekçi. Bu ülkenin kralının her gün evlendirmek zorunda olduğu bir kızı var. Çünkü onunla evlenen herkes ilk gecede ölür. Memleketteki bütün delikanlılar yok oldu. Yakında bizim oğlumuzu da çağıracaklar. İşin saçmalığına giriyoruz. Düşünsene bir çömlekçinin oğlu prensesle evleniyor. Bu evliliğin korkunç sonunu düşününce de ağlıyoruz. Elimizden ne gelir? Hakikaten gülünüp ağlanacak bir durummuş ama artık ağlamayın dedi prens. Ben oğlunuzla yer değiştirir ve onun yerine prensesle evlenirim. Bana uygun giysiler verin, hazırlanmama yardım edin. Ay, evet. Heh. Bunun üzerine çömlekçi güzel ama eski kıyafetler ve takılar verdi prense. Genç adam saraya gitti. Gece olunca prensesin odasına götürüldü. Kader anı diye düşündü. Benden önceki onca delikanlı gibi ölecek miyim? Kılıcını sıkıca kavrayıp yatağına uzandı. Gece boyunca gözünü kırpmayıp etrafı kollamaya karar verdi. Gece yarısı olunca prensesin burun deliklerinden çıkan iki şahmeranın genç adama doğru ilerlediğini gördü. Diğerleri gibi onu da öldüreceklerdi ama prens hiçbir şeyden korkmuyordu ve mücadeleye hazırdı. Kılıcını kavrayıp yatağına yaklaşan yılanları tek hamlede öldürdü. Sabah vakti kral her zaman yaptığı gibi prensesin odasına geldi. Olanları öğrenmek istiyordu. Kızıyla prensin neşeyle muhabbet ettiğini görünce çok şaşırdı. Şüphesiz kızımın kocası bu adam olacak dedi. Yalnızca o yaşayabilir kızımla. Evet, bir yudum su alayım. Nerelisin? Kimsin? Ah kralım diye cevap verdi prens. Ben şu ülkenin kralının oğluyum. Bunu işiten kral çok sevindi ve prensi sarayına alıp tahtının varisi ilan etti. Prens bir yıldan fazla sarayda kaldıktan sonra kendi ülkesini ziyaret etmek için izin istedi. Kral prense filler, atlar, mücevherler verdi ve hediye olarak babasına götürmesini istedi. Ayrıca yol masrafı için de bol para verdi. Böylelikle prens yolculuğuna başladı. Memleketine giderken yine eniştesinin yönettiği ülkeden geçmek zorundaydı. Bu zengin yolcunun haberini alan ülkenin kralı saygı ve sadakatini göstermek için eli kolu bağlı ve boyuna yular geçirilmiş halde karşıladı onu. Sarayında kalması ve ona sunabileceği ikramları kabul etmesi için yalvardı. Prens bu sarayda kaldığı sırada ablasını da gördü. Ablası onu gülümseyerek ve öpücüklerle karşıladı. Saraydan ayrılırken ablası ve eniştesine ilk ziyaretinde ona nasıl muamele ettiklerini ve ellerinden zor kaçtığını anlattı. Suçlarını yüzüne vurduktan sonra onlara 2 fil, 2 güzel at, 15 asker, yüz binlerce rupi değerinde mücevher verdi. Ardından kendi evine gitti ve ziyaretinin anne babasına bildirilmesini istedi. İçeri gelsin dedi kral. Ellerini gözlerimize değdirsin ki yeniden görebilirim. Prens içeri girdi ve yaşlı anne babasının tarafından şefkatle karşılandı. Ellerini anne babasının gözlerine koydu. Yaşlı çift tekrar görmeye başladı. Bir dakika, bunlar kör mü olmuştu? Niye görmüyorlar ya? Allah Allah. Onu bilmiyorum bakın. Evet. Hı hı. Evet, masal burada bitti. Birden bitti değil mi? Ben de anlamadım. Yani gerçekten ben de anlamadım. Teşekkür ederim. Ay buram çorabım kaçmış ya. Kapatayım hemen. Evet. Ayakkabıları ters giyiyorum.
şöyle birazcık yanaşayım ve birazcık kamerayı da yanaştırayım. Evet. Bu gece de mikrofon çıkmasın. Bu gecelik de bu kadar. Bugünkü masalım böyleydi. Biraz garip geldi bana ya. Böyle sonra ne oldu? Niye böyle birden bitti? Hani birden sonu biten filmler olur ya. Öyle gibi geldi. Üçüncü öğüt ne oldu? Niye onu vermediler falan. Masal içinde masal falan böyle anlamadım o kısmı. Evet. Hımm. Yani şöyle bir bakınca neyse. Öyle birazdan ben de, üyelerime yayınlarım olacak. Bugünlük bu cumartesi gecesi bu kadar diyorum. Bunun şeyini değiştireceğim ya. Evet, ışığı değiştirelim. Fazla yeşil. Evet. Evet, böyle daha iyi oldu. Kitap önerisi var mı? Yani özel şimdi herkesin tarzını bilemem. Yani benim beğendiğim bir kitap ya da bir konu size güzel gelmeyebilir. O yüzden böyle bir şeyde bulunmak istemiyorum. Dediğim gibi çünkü çok farklı kesimden insanlar var. Neyse. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere. Ha, ne diyorduk? Ben daldım ya. Bugün çok dalgınım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Birkaç işi aynı anda yürütünce insanın kafası bazen, dalıyor. Evet, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumları eksik etmeyin. Hafta içi yaptığım bir yayın daha vardı. Çok güzel oldu. O dik bir yayın zaten. Bir de, film anlattım orada. Dune filmini anlattım. Ayrıca başka Hint masalları ya da Hint mitolojisinden, çeşitli okumalarım da var. Ben onları da kart olarak buraya bırakacağım. Yani yayının sonunda falan, şimdi ben konuşurken buralara, koyarım, linklerim. Onları da, dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Herkese iyi geceler, iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.